Saygıdeğer izleyicilerim, aralarında Türklerin de bulunduğu büyük bir kara para operasyonu Almanya'da gerçekleştirildi. Almanya'da polis 18 kent ve ilçede yüklü miktarlarda kara parayı Türkiye'ye kaçırıldığından şüphe edilen 46 kişinin ev ve iş yerlerine baskın düzenledi. Almanya'nın Kuzey Ren-Vesfalya eyaletinde kara para akladıklarından şüphelenen 46 kişinin ev ve iş yerinde sabah saatlerinde bu baskın yapıldı. Aralarında Köln, Düsseldorf, Duisburg ve Dortmund gibi kentlerin de bulunduğu toplam 18 il ve ilçede gerçekleştirilen baskınlarda şüphelilere ait bilgisayar, mobil telefon ve bazı belgelere polis tarafından el konuldu. Köln Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen baskının ileri derece kara para aklama şüphesi üzerine yapıldığı kaydedildi. Baskınlara Avrupa Polis Teşkilatı Europol da destek verdi. Kuzey Ren-Vesfalya Eyalet Asayiş Dairesi ve Gümrük Dairesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği baskınlarda ayrıca haklarında tutuklama kararı bulunan 2 Türkiye kökenli de gözaltına alındı. Söz konusu kişilerin 46 ve 53 yaşlarında olduğu, birinin Düsseldorf, diğerinin de Duisburg kentlerinde ikamet ettiği belirtildi. Evet, bu işle ilgili olarak anlaşılıyor ki ciddi miktarda bir kara para olduğu iddia ediliyor. Bunun da Türkiye'ye kaçırıldı. Değerli izleyicilerim, evet anlaşılıyor ki ciddi miktarda bir para durumu söz konusu. Kara parayla ilgili olarak yapılan bu operasyonun bu kadar yağlandırıla medyaya verilmesi, medya savcılık tarafından sunulması ciddi bir para şüphesi, kara para şüphesi söz konusu. Bildiğiniz üzere Mayıs ayında Yasemin Gündoğan adlı bir Türkiye kökenli Alman vatandaşı 8 milyon euro ile ortadan kaybolmuştu. Çalışmış olduğu Bremen'deki Loomis para nakliye şirketinden 8 milyon euroyu alarak ve 4 günlük tatili de kullanarak ortadan kaybolmuştu. Şimdi Yasemin'le ilgili olarak sosyal medyada içinde bulunduğumuz günlerde Yasemin'in Türkiye'de olduğuna dair haberler var. Ancak şu ana kadar Yasemin'in resmi yollarla kendi kimliği ya da pasaportuyla Türkiye'ye giriş yaptığına dair herhangi bir iz durumu söz konusu değil. Polis Avrupa Birliği başka bir kadının kimliğini kullanabileceğinden de şüphe ediyor. Alman polisi, Alman istihbaratı bunun üzerinde detaylı bir şekilde çalışıyor. Türkiye'ye parayı götürdüğü ve Türkiye'de halen saklandığı yönünde iddialar var. Bakalım bu iddialar önümüzdeki günlerde açıklığa kavuşacak. Gerçi olayın üzerinden yaklaşık 6 ay belki de daha fazla zaman geçmiş. Yasemin almış olduğu bu 8 milyon, daha doğrusu çalmış olduğu bu 8 milyon euroyu şimdi çatır yiyordur çok büyük bir ihtimalle. Yasemin'i bu kadar zamanda eğer yakalamadıysalar, polis izini bulamadıysa maalesef bundan sonra da bana soracak olursanız bir tesadüf olmazsa Yasemin'i bulamazlar. Çünkü yakalansaydı ilk bu olay ortaya çıktığında bir hafta 10 gün içerisinde yakalanırdı. Tabi Yasemin ve onun elbette ki saz arkadaşları vardır. Tek başına falan bu işler olmaz diye düşünüyorum. Yani sen 8 milyon euroyu çalmayı planlayacaksın. Ertesi gün ben hastayım deyip işe gelmeyeceksin. Daha sonra da Pankot Yortusu tatili vardı biliyorsunuz. O tatilde de bu paralarla ilgili paraları alıp kiralamış olduğun minibüsle çalıyorsun. Sonra da bu minibüsü kiraladığın yere bırakıyorsun. Sonra da 8 milyon euro ile ortadan kayboluyorsun. Biliyorsunuz Avrupa Birliği içerisinde serbest dolaşım var. Türkiye'ye kadar kimliğinle vesairenle gidiyorsun. Ya başka birinin eğer kimliğini aldıysa Yasemin ve bu parayla da Türkiye'ye giriş yaptıysa, yani gümrüklerden işte Sırbistan'dan, Macaristan'dan ya da hangi yolları kullandıysa, nereden geçtiyse emin olun ki şimdi o paraların üstüne yatıyordur. Çünkü bu kadar zamanda dediğim gibi bu para eğer bulunmuyorsa, yakalanmamışsa bundan sonra da çok ama çok zor bana göre. Yani ne diyeyim? Hayırlısı diyelim yani. Yasemin 8 milyon euroyu Türkiye'ye götürdüyse, eğer Türkiye'de yakalanırsa ilginç olur diye düşünüyorum. Enteresan. Tabii bu tarz olayları ben böyle biraz neşeli olalım, gülelim diye bu şekilde anlatıyorum ama yani vicdansızlık, hırsızlık bu yani. Bu hırsız. Yani parayı çalıyor, ortadan kayboluyor. Başkasına ait olan bir para. İster 8 milyon euro değil, isterse 8 euro olsun. Başkasına ait bir parayı alıyorsan hırsızsın sen. Hani
Türkiye kökenli olman benim için bir anlam ifade etmiyor. Hırsız hırsız yani, kökeni mökeni yok. Sen bankayı dolandırıyorsun. Şimdi bu konuyla ilgili olarak tabii Türkiye polisi de durumdan haberdar. Türkiye'de aramalar devam ediyor. Ancak sosyal medyada bazen ara sıra bu konuyla ilgili bakıyorum, nedir, bir gelişme var mı diye. Şu ana kadar bir gelişme yok. Bazı insanlar, Türkiye kökenliler, İspanya'da olduğunu, İtalya'da olduğunu yazıyorlar. Paraları yediğini. Belki şaka yapıyorlar, bilmiyorum ama o diyor ben gördüm diyor. O diyor ben gördüm. Atıyorlar muhtemelen. Böyle Almanya'nın 8 milyon eurosu şu anda Yasemin ve saz arkadaşı ya da arkadaşlarının elinde diye düşünüyorum. Bakalım. Önümüzdeki günlerde Yasemin yakalanacak mı? Belki bizi izliyordur şu anda. Buradan ona seslenelim. Bak Yasemin. Bizim kanalımızın izleyicileri, içlerinde bir kısmı helal olsun diyor sana. Bir kısmı da ben ve büyük bir kısmı hırsız diyor sana. Ama ben hani tarafsız yayıncılık gereği bak bu kadar şey söylüyorum sana. Eğer bizi izliyorsan ya da yakınlarından birisi izliyorsa, eğer ulaşma imkanın varsa sosyal medya üzerinden bize ulaş. Bizim kanalımızın Facebook hesabından ulaşabilirsin. Yorum ya da işte neyse bir mesaj atarsın bize. Biz senin yerimini, konumunu ya da sana nasıl ulaştığımızı açıklamadan seninle gerçekten ben konuşmak istiyorum bir gazeteci olarak. Yani bu işi nasıl yaptın, nasıl planladın? Yerini söylemeyeceğiz bak. Sana eğer bizi izliyorsan ya da yakınlarından bir şekilde birileriyle kontaktaysa, olur ya bu insanlar öyledir. Belli bir süre sonra birini özler, arar, ailesini arar, ben iyiyim der, onu der, bunu der vesaire der. Yasemin yaşıyor kesin bence yani de 8 milyon euroyu yoksa boşuna çalmadı. Eğer böyle bir imkanın varsa bize sosyal medya üzerinden ulaş Yasemin bak. Seninle bir röportaj yapmak istiyorum. Yani yerini, yurdunu gerçekten hiç kimseyle paylaşmayacağım. Biliyorsun gazetecinin haber kaynağını açıklamak diye bir durumu söz konusu değil. Hiç kimseyle gelip bize ya sen nerede bu, nereden ulaştın demez. Aç bir sosyal medya hesabı. Bana bir mesaj at. Seninle bir röportaj yapalım. Bu 8 milyon euroyu yedin mi? Nerede? Yani ya da bu işi nasıl planladın? Kaç günlük bir planlama? Yani seninle bir röportaj yapmak istiyorum. İster yüzünü göster, ister gösterme. Yani yazışarak da olabilir. Bak, her şeyi açayım. Buradan Yasemin'e söylüyorum. Biz de en azından habercilik yapmış oluruz. Bu Almanya'nın 8 milyon eurosunun akıbetini öğrenmiş oluruz. Belki de Yasemin'in bu tarz olaylar tabii şöyle. Bu tarz kişilerin arkalarında başkaları oluyor biliyorsunuz genelde. Onlar bunları kullanıyorlar. Belki de elinde 5 kuruş parası yok, korkudan çıkmıyor ortaya. Cezaevine gireceğim diye belki ortaya çıkmıyor ama elinden parasını aldılar belki. Birileri kullanmış da olabilir. Şimdi yaşına baktığımızda o yaşta planladı, gitti, etti. Benim aklıma hemen bu haberi gördüğümde kesin birileri bu kızı kullandı diye düşünmüştüm. Tamam bu hırsızlık ama perde arkasında mutlaka birilerinin olduğunu düşünüyorum. Tek başına bu işler olmaz. Arkadaşlar cesaret dahi edemezler. Nasıl edecekler yani? Ama planlama muhteşem. Tatili bahane ediyor. Alıyor parayı 8 milyon euro cuk. Evet. Cukka olmuş. Yasemin cebellezi yapmış. Cebellezi diyoruz ona. Ve Türkiye'de olduğu iddia ediliyor. Bilmiyoruz. Bunlar sosyal medyada yazılan, çizilenler ne kadar doğru? En doğrusunu tabii ki Yasemin ya yakalanacak ya da bize ulaşacak. Biz de diyeceğiz ki Yasemin hadi konumunu belirt diyeceğiz. Belirtir belirtmez. Tabii ki belirtmez. Evet değerli izleyicilerim. Bizleri dünyanın dört bir yanından izleyen vatandaşlarımızdan tek bir ricam var. Lütfen bu yayınımızı beğenmeniz, videolarımızı beğenmeniz ve mümkünse sizlerden ricam lütfen kanalımıza abone olun. Bizim daha fazla insana ulaşabilmemiz için like'larınız, beğenileriniz çok çok önemli. Ama diyorsanız ki ben videonun altındaki like tuşuna basarsam parmağımda incinme meydana gelir. Sakın basma, parmağın incinmesin. Ya da abone olursam ben cebimden para çıkar falan sanıyorsan böyle bir şey yok, bedava, haberin olsun. Üzülürüm diyorsan sakın üzülme. Sadece abone ol diyorsun ve beğeniyorsun, bu kadar, bedava. Parmağında bir incinme meydana gelirse ben sağlık harcamalarını karşılamaya söz veriyorum. Yani o like tuşuna basıyorsun ya, videonun altındaki şu işaret var ya. Eğer oraya bastığında bir deney istiyorsan, parmağında bir incinme meydana geliyorsa söz veriyorum senin tüm sağlık masraflarını karşılayacağım. Evet değerli izleyicilerim, sanıyorum anlaşıldı ne istediğimiz.
Gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa da lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne yazmanızı rica ediyorum. Bunun yanı sıra bu konuyla ilgili de bilgisi, görgüsü olan varsa lütfen videonun altına yorum olarak yazsın, düşüncelerini bizimle paylaşsın. Biliyorsunuz ben tüm yorumları tek tek okuyorum. Varsa sorularını cevaplandırmaya çalışıyorum. Değerli izleyicilerim, bildiğiniz üzere Almanya'nın çok ciddi anlamda bir işçi açığı var. Açıklanan son rakamlara göre 1.200.000 kalifiye yani uzman işçiye çalışacak insanlara ihtiyaç var. Bununla ilgili bir son dakika haber merkezimize düştü. Hemen bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hangi sektörlerde en çok hangi işçilere ihtiyaç var ve maaşlar ne durumda? Hangi işçilere yüksek oranda maaşlar verilecek? Bunları hemen sizlere aktaracağım. Almanya'da iş gücü açığı giderek büyüyor başlığıyla düştü bu haber. Federal İş Ajansı Almanya'da güncel olarak 1.2 milyon iş gücü açığı bulunduğunu açıkladı. Ülkede 15.500 inşaat elektrikçisine özellikle çok acil bir şekilde ihtiyaç bulunuyor. Almanya'da İş Ajansı Başkanı yapmış olduğu açıklamada ülkede işçi açığının her geçen gün arttığını belirtti. Kalifiye personel açığı en çok sosyal alanda yaşanıyor dedi. Bu sektörde 18.300 sosyal pedagog aranıyor. İkinci sırada hasta bakıcı ve hemşire açığı bulunuyor. Ülkede acilen 17.900 yaşlı bakım personeli ve 16.700 hemşire ve hasta bakıcı açığı mevcut. Toplam 15 meslekten oluşan listede ayrıca 15.500 inşaat elektrikçisi, 13.200 sıhhi tesisatçı, ısıtma ve havalandırma teknisyenleri ve 6.700 tır ve kamyon şoförü ihtiyacı bulunuyor. Almanya Orta Ölçekli İşletmeler Birliği nitelikli işçi sıkıntısıyla mücadele etmek için yurt dışından daha vasıflı göçmen kalifiye işçi alınması çağrısında bulundu. Funke Medya grubuna konuşan genel müdür yapmış olduğu açıklamada nitelikli işçi vurgusu yaparak kontrollü vasıflı işçi göçüne ihtiyacımız var dedi. Başkan halihazırda Almanya'da birçok şirketin vasıflı işçi eksikliği nedeniyle siparişleri reddetmek zorunda kaldığını ve yeni iş kabul etmediğini kaydetti. Kalifiye personel açığında olduğu gibi meslek eğitiminde de durum farklı değil. Almanya'da birçok alanda çırak açığı da bulunuyor. Almanya'da 390'dan fazla resmi olarak tanınmış meslek eğitimi bulunuyor. Ancak hemen hemen hepsinde yeni çırak sıkıntısı yaşanıyor. 2020 meslek eğitimi yılında farklı mesleklerde eğitim alacak yaklaşık 60.000 çıraklık pozisyonu doldurulamadı. En çok matematik, bilişim, doğa bilimleri ve teknoloji ile sağlık ve bakım sektörü ve ticarette acilen vasıflı işçi ve stajyer sıkıntısı çekiyor deniliyor haberde. Evet değerli izleyicilerimiz, Almanya yaşlı bir nüfus. Özellikle yaşlılara ve hastalara bakacak insan bulunmakta ciddi anlamda zorluk çekiliyor. Bununla ilgili olarak da Almanya'da şu anda ciddi bir tartışma var. Bu mesleği yapanlara yaklaşık 2.000 euro civarında bir maaş ödeniyor. Bu maaşın ben çok düşük olduğunu düşünüyorum. Yapılan Almanya'daki bu tartışmada bu insanların 4.000 euro civarında maaş almasının doğru olacağı söyleniyor. Ben de buna katılıyorum. Zor bir iş. Çok zor bir iş. Özellikle de gençlerin bu sektöre girmesi için mutlak surette yüksek maaş teşviği verilmesi gerekiyor. Almanya, Tayvan'da, Filipinler'de bu işle ilgili olarak bazı anlaşmalar yaptı. Ancak sadece yurt dışından gelenlerle bu eksik giderileceğe benzemiyor. Mutlak surette Almanya içerisinde yaşayanların bu sektöre girmesi için yüksek maaşların ödenmesi gerekiyor. Aksi halde önümüzdeki yıllarda bu tablo daha da ağırlaşacak. Bakın değerli izleyicilerim, yani bir insana bakmak öyle kolay işler falan değil. Zaman zaman görüyorum. Bizim videolarımıza bu işi yapan değerli arkadaşlarımız, izleyicilerimiz yorumlar yapıyorlar. Onlara katılıyorum. Bu iş 2.000 euroluk falan bir iş değil. Devletin mutlak surette bu işi yapanlara teşvik vermesi gerekiyor. Yaşlı bakımı ayrı bir uzmanlık alanı, hasta bakımı ayrı bir uzmanlık alanı. Gençlerin de bu sektöre girmesi için bu mutlak surette teşvik edilmeli. Değerli izleyicilerim, bunun yanı sıra Türkiye'den bizi izleyen çok sayıda vatandaşımız bize Almanya'ya nasıl gelirim diye soruyorlar. Bunlarla ilgili de önümüzdeki günlerde bir video yapacağız. Almanya'da nasıl iş bulunur, Almanya'ya nasıl gelinir, resmi yolları anlatacağız size. Bunun yanı sıra hangi resmi yolları size olduğu gibi anlatacağım.
bunun yanı sıra değerli izleyicilerim artık bildiğiniz üzere Avrupa Birliği'nin göçmen politikası her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Göçmen aslında bu kadar işçi açığı olmasına rağmen istemiyorlar. Bakın Yunanistan'a duvarlar ördüler. Akdeniz'e baktığımız zaman İtalya, Fransa sahillerini düşünün. Komple Ege'yi düşün. Ege Denizi'ne kadar olan kısmı düşünün. Özellikle Kuzey Afrika üzerinden her gün binlerce kişi Avrupa Birliği topraklarına ayak basabilmek için deniz yoluyla gelmeye çalışıyor. Bunların içerisinde hayatını kaybedenler var. Bütün bu işçi açığına rağmen bir de böyle bir gerçek var. Yani bir taraftan da istenmiyor. Şimdi kontrollü bir şekilde almak istiyorlar. Yani Türkiye gibi sınırları açtım. Hadi ne kadar Suriyeli, Iraklı, İranlı varsa girsin değil arkadaşlar. Yani Türkiye'ye giriyorlar. Selamun aleyküm diyor. Adam İstanbul'da. Adam Urfa sınırından girmiş. Bir bakıyor ertesi gün İstanbul'da. Bir bakıyorsun Ankara'da, bir bakıyorsun İzmir'de. Eğitim yok, dil yok, bir şey yok. Ondan sonra hadi bakalım bütün sokaklar Suriyeli dolu, Iraklı dolu vesaire dolu. Ama Avrupa'da bu böyle değil ki. Adamı alıyor, eğitiyor, dili öğretiyor, evini veriyor, osunu veriyor, cebine parasını koyuyor. Yani insan gibi yaşatmaya çalışıyor. Ama maalesef Türkiye'de durum böyle değil. Yaklaşık 10 milyon mülteci var arkadaşlar şu an Türkiye'de. 10 milyon. Açıklanmıyor bu resmi olarak. 3-4 milyon deniliyor. Yok öyle bir şey. 10 milyon. Ülke nüfusunun yaklaşık 8'de biri şu anda göçmen. 10 yıl sonra ülkenin nüfus yapısı değişecek. 20 milyon olacaklar bunlar. İşsizlik almış başını gidiyor arkadaşlar. Şu an Türkiye'de yaklaşık 17 milyon işsiz var. 17 milyon. Zaten hani anlatmama gerek yok. Döviz yükseldi, euro 11 liraya geçti, dolar 10 liraya koşuyor. İnsanların ceplerindeki paraların satın alma gücü kalmadı. Buna rağmen 10 milyon göçmen mülteci. Avrupa Birliği de yalandan Türkiye'nin ağzına bir parça bal sürüyor. Diyor ki al sana 3,5 milyar euro, yok pardon 4 milyar euro geçtiğimiz günlerde Merkel Türkiye'ye veda ziyaretinde bulunduğunda açıklamıştı. Türkiye yaklaşık 50-60 milyar dolar para harcadı bu göçmenlere. Parayla da bitmiyor ki. Parayla da bitmiyor. 10 yıl sonra ülkenin nüfusu değişecek. Söze gelince Avrupa Birliği Türkiye çok iyi yapıyor bu konuda, biz tebrik ediyoruz falan. Devamı var mı? Tebriğe falan milletin ihtiyacı yok kardeşim. Milletin cebinde para yok. Karnını zor doyuruyor. Kalkıyorsun tebrik ediyorsun. Türkiye'nin yapacağı belli arkadaşlar. Bu kadar insanı zaten Türkiye'nin ekonomik kapasitesi kaldıramaz. Sosyoloji, psikolojisi kaldıramaz zaten. İnsanlar tepkili. Hani konuşuyoruz burada. Türkiye'den beni izleyenler ne demek istediğimi daha iyi anlıyor. Bizim gençlerimiz diyorlar ki işsiz. Ben Suriyeli'ye, Iraklı'ya, İranlı'ya niye iş vereyim diyor. Haksız mı bu insanlar? Şimdi Türkiye'nin yapması gereken çok basit. Türkiye kapıları açacak, diyecek ki bu insanlar Türkiye'de durmak istemiyorlar ki gerçek zaten. Bu insanların amacı Türkiye'ye kalmak ya da Türkiye'den bir şekilde burada yaşamak, Türkiye'de yaşamak değil ki. Bunların amacı Avrupa'ya gitmek. Avrupa'ya gelecek. Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın zengin ülkelerine gelmek istiyorlar. Diyecek ki Türkiye kapıları açtı. Kardeşim diyecek. Bu insanları Türkiye'ye istemiyorlar. Bunlar Avrupa'ya gelmek istiyorlar. Hangi birini durduralım diyecek. 10 milyon insan. Ondan sonra günde 100 bin kişi Yunan sınırına gitsin bakayım ne oluyor. Ben Yunanistan'ı görürüm o zaman. Ya ateş ederek öldürmeye çalışsalar 100 bin adamı öldürmeye ne silah yeter, ne asker yeter, ne bomba yeter kardeşim. Bu kadar basit. Türkiye açacak, hadi bakalım diyecek. Arkalarından su dökmeyecek ki geriye gelmesinler. Bizim suçumuz, günahımız ne diyecek kardeşim Türkiye? Biz dünyanın göçmen oteli miyiz diyecek. Bu kadar basit. Masaya yumruğunu vuracak. Göçmen politikasını değiştirecek arkadaşlar. Başka yolu yok bu işin. 10 milyon insan, Yunanistan nüfusu kadar insan göçmen Türkiye'de ya. Belçika nüfusu kadar, Avusturya nüfusu kadar göçmen Türkiye'de arkadaşlar. 10 milyon. Avrupa Birliği de 4,5 milyar euro vermiş. Al, paranı da al. Göçmenini de al. Ananı da al. Ne varsa al diyeceksin buna. Yapacak başka bir şey yok. Yani bu göçmenlerle Türkiye'de insanların artık dayanacak gücü falan kalmadı. Türkiye açacak kapıları, ne kadar göçmen mülteci varsa Avrupa'ya gönderecek. Arkasından suyu dökmeyecek, geri gelmesinler. Bu kadar basit.
Sokaklar, caddeler, her yer arkadaşlar. Bizde zaten 17 milyon işsiz var Türkiye'de. Bu insanlara iş bulamıyorlar. Bir de göçmenlere mi iş bulacaklar? Devlet aslında kendi ayağına sıkıyor. Ya devlet kendi vatandaşına iş bulamazken göçmenine nasıl iş bulacak ya? Devlet işini zorlaştırıyor. Bak anlatıyorum, formül bu. Başka formül yok. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinin formülü de bu. Açacak kapıları, hadi bakalım diyecek bunları. Avrupa Birliği koşarak. Merkel emekli olmaktan vazgeçer. Bak vallahi Merkel ben emekli olmuyorum der. Aman Türkiye'ye canım diyecek, ciğerim diyecek. Gel sana vize serbestliği verelim. İleriki zamanda seni Avrupa Birliği'ne üye yapalım diyecek. Bak başka formül yok. Bu yol açılacak. Çekeceksin polisini, askerini sınırdan. Hadi bakalım diyeceksin. Hadi Meriç Nehri'nden Yunanistan'a. İlk hedef Yunanistan, ondan sonra Almanya. Almanya'da diyeceksin ki bu gazetede birkaç tane haber çıkacak. Diyecekler ki kardeşim Türkiye kapıları açtı. Ondan sonra akın akın insanlar gider zaten. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sonra sen sağ ben selamet. Formül bu. Çıkış yolu bu. Euro'yu düşürmek mi istiyorsun? Al sana 10 milyon göçmen paket. Ekonomiyi düzeltmek mi istiyorsun? Al sana 10 milyon göçmen. Hadi bakalım diyeceksin. Bu kadar. Bakmayın arkadaşlar, hani bu iş dalga falan değil. Ben dalga geçmiyorum. Türkiye'nin başka ekonomisinin düzelme şansı yok. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne bundan başka girme şansı da yok. Zaten almayacaklar. 60 yıldır kapıda oyalıyorlar bizi, çocuk oyalar gibi. Ağzımıza bir tane sakız vermişler. Onunla kandırıyorlar bizi. Başka bir şey yok. 16 yıl Merkel iktidarda kaldı. Ne yaptı Türkiye ile ilgili? Soruyorum size. Ne yaptı? 50 tane yasa getirdiler. Hepsini meclisten geçirdi Türkiye. Yine biz dediler şunları da istiyoruz dediler. Terör örgütü PKK'ya yaltaklık yapıyorlar. Ev sahipliği yapıyorlar. Silah veriyorlar. Her türlü hokkabazlığı yapıyorlar. Bu adamlar seni Avrupa Birliği'ne alır mı ya? Alır mı arkadaşlar? Lütfen bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Videonun altında bundan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Yani ben mi yanlış düşünüyorum? Al sana göçmen 10 milyon. Kapıdan göndereceksin. Yanlarına yemeğini suyunu da koyacaksın. Yolda aç kalmasınlar. Çünkü Yunanistan'a girer girmez işkence var. İşkence yapıyorlar. Hani mülteci hakları? Hani demokrasi? Bütün sınırlarda, Avrupa'nın sınırlarında bu gariban insanlara yapmadıkları zulmü bırakmıyorlar. Ya Yunanistan'da mülteci kampı var. Morinho kampı diye bir kamp. Bu kampta bebekler farelerle yatıyor. Bunları biliyor musunuz? Hani demokrasi? Hani insan hakları? Hokkabazlar. Lafa gelince Türkiye şöyle, Türkler böyle, yok bilmem ne öyle. Başınıza Türkiye kadar, Türkler kadar taş düşsün. Siz Türkiye'nin yaptığının onda birini yapamazsınız be. İnsanları köle gibi çalıştırıyorsunuz ülkelerinizde. 68 yaşında emekliliği tartışıyorsunuz utanmadan. 68 yaşında emeklilik mi olur? Siz köle mi sanıyorsunuz? 20 yaşında çalışma hayatına başlayan biri 48 yıl boyunca çalışacak. İnsanlık mı bu? Böyle bir şey olabilir mi ya? Demokrasiymiş, insan haklarıymış. Böyle insan hakkı mı olur? İşte bu göçmenleri Türkiye kapıyı açınca olay bitecek arkadaşlar. Bak başka formül yok. Başka yöntem yok. Hiçbir şey yok. Bitti. Askeri çekeceksin sınırdan. Gelin kardeşim diyeceksin. Gir kışlaya. Hadi bakalım göçmen ne kadar varsa. Bu. Hatırlıyor musunuz? 33 askerimiz şehit edilmişti Suriye'de. O gece bir açıklama yapıldı. Dediler ki açık kapı politikası uyguluyoruz biz. Akın akın insanlar Edirne'ye, bütün sınır karayolları vesaireler hepsi göçmenlerle doldu. Hatırlıyor musunuz? Yapılması gereken bu arkadaşlar. Bunlar bundan anlıyor. Zaten Türkiye'nin arkadaşlar 10 milyon insana bakacak bir ekonomik gücü yok. Yok. Kendi insanları işsiz. Ya kardeşim euro 11 lira olmuş. Adamın aldığı parayla geçinmesi zaten mucize. Asgari ücret 2825 lira. 280 euro bile yapmıyor. Adam nasıl geçinecek bunda? İş yok. Bir de bakıyorsun göçmen. Göçmen de kardeşim bu ırkçılık değil. Sakın beni yanlış anlamayın. Şimdi bazıları der ki biz de Almanya'da göçmen. Ya kardeşim Almanya senin kara kaşına, kara gözüne mi meraklı? Adamın iş var, para var. İşine yarıyorsun adamın. Türkiye'de iş yok diyoruz kardeşim. Sakın ha videoların altına yazıyorlar. İşte biz de buradayız. Ya kardeşim bir şey söylemiyorum ki ben. Sen Alman'ın işine yarıyorsun. Parayı kazandırıyorsun. Ülkeyi kalkındırıyorsun. Kardeşim Türkiye'deki göçmenlerin zarardan başka bir şey yok ki. Anlatıyorum. 17 milyon işsiz var. Neredeyse her evde bir tane işsiz var. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tek
Yolu bu arkadaşlar. Başka yol mol yok. Yöntem, hukuk falan böyle yok böyle bir şey. Hukuk diyorlar. Yunanistan göçmenleri Ege Denizi'nde kendi sularında botlarını batırıyor, geriye doğru itiyor, insanları öldürüyor. Nerede hukuk? Frontex var biliyorsunuz, Avrupa Birliği'nin deniz sınırlarını korumakla görevli teşkilat. Denizlerde görev yapıyorlar. Yunanistan askerleriyle bunlar arasındaki yazışmalar ortaya çıktı. Yunanistan yazmış şunları bunları geriye doğru itin, şöyle olacak böyle olacak diye açıklama yaptılar. Yazışmalar ortaya çıktı, sızdı basına. Yani bunlar göz göre göre hukuk yapmışlar. Onların umurunda değil hukuk, Türkiye'nin ama umurunda. Açacaksın kardeşim kapıyı. Başka yolu yok kardeşim. Yok. 10 milyon mülteciye, göçmene Türkiye nasıl baksın? Bu konuyla ilgili lütfen görüşlerinizi videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerim, sizlerden ricam lütfen videolarımızı beğenelim ve olmadıysanız kanalımıza mutlaka abone olmanızı sizlerden hasreten rica ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere ithal gelin diye bir olay var. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de evlenmiş olduğu hanımları özellikle Avrupa'ya getirmeleri olayına ithal gelin deniliyor. İthal gelinler deniliyor. Ben bu deyime katılmıyorum. Yanlış buluyorum ama şimdi ben geçtiğimiz günlerde Fransa'da bu konuyla ilgili bir haberi paylaştım. Biliyorsunuz Fransa'da başka bir ülkeden gelip işte bir Fransız vatandaşıyla evlenirsen o ülkedeki oturum hakkın senin kocana bağlı oluyor, eşine bağlı oluyor. İlk defa bir mahkeme karar aldı. Bir kadına eşinden bağımsız olarak Fransa'da oturmaya devam edebileceği hakkı verildi. Yani eşiyle ayrılma noktasına geldi. Hatta kocası onu dövmüş, şiddet uygulamış. Mahkemeye de daha önce gidip şikayetçi olmamış. Mahkeme daha önce şikayetçi olmamasına rağmen kendisine böyle bir hak verdi. Ve bu arada ben anlattım. Dedim ki bu ithal gelinler, aman bakın kültür farkı var. Avrupa'da yetişen biriyle Türkiye'de yetişen biri aynı kültür değil, aynı insan değil. Birbiriyle uyumlu olması zor oluyor. Bu ve benzeri konularda özellikle anne babalara seslendim. Aman dikkat edin. Yani klasik bir deyim var. Aman bizim Türkiye'mizden olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Arkadaşlar bu devir bitti artık. Kültür farkı diye bir durum var. Artık bunu bilmemiz, görmemiz gerekiyor. Yani Türkiye'den alınan kız çocuklarına da, kızlara da yazık, erkeklere de yazık. Özellikle anne babalar eğer bu durum üzerinde etkiliyse onlara söylüyorum. Çok çok dikkat edin. Şimdi bu ve benzeri olaylarla ilgili bir sürü ben bu haberi yaptıktan sonra, anlattıktan sonra yorum geldi. Bizim özellikle Facebook sayfamız üzerinden vatandaşlarımız bize ulaştılar. Instagram üzerinden ulaşanlar vesaire. Şimdi ben bu ve benzeri olayları şöyle bir internette baktım ve enteresan bir haber buldum. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Paylaşmamın gerekçesi ise şu arkadaşlar. Yani insanların başına neler geliyor ve insanlar ne tür mağduriyetler yaşıyor. Hem erkek hem kadın için söylüyorum bunu. Yani Türkiye'de bazı insanlar, hepsi için söylemiyorum, aman bu Almancı, aman Avrupa'da yaşıyor, bunda para var deyip kızlarının vebaline giriyorlar. Avrupa'ya geldiğinde o kız öyle görüldüğü gibi son model altındaki Mercedes ile işte Türkiye'de harcadığı para gibi bir durumun olmadığını Avrupa'ya gelince anlıyor. Öyle hikayeler duyuyoruz ki yani içler acısı. Milletin çoluk çocuğunu, kızını ya da oğlunu yakmayın kardeşim. Şimdi bakın geçtiğimiz dönemlerde meydana gelen bir haber. Bu haberi de ibret olsun diye anlatıyorum. Yani yapmayın diye anlatıyorum. Bakın İsviçre'de Oktay Elkıran adlı bir vatandaşımız evlenmeye karar veriyor. Kayseri'den Şemsi Demir adlı bir hanımefendiyle evlenme kararı alıyorlar. Bakın ondan sonra neler oluyor? Ben böyle bir olay ne gördüm ne de duydum. Böyle bir olayı bakın siz de çok şaşıracaksınız. İsviçre'de çalışan 28 yaşındaki Oktay Elkıran 6 yıl önce bir yakını aracılığıyla memleketi Kayseri'de yaşayan Şemsi Demir'i istemeye gitti. Kızlarını vermeyi kabul eden aile Oktay Elkıran'dan bakın ne istiyor. Ve ne söylüyorlar? Diyorlar ki sen Almancısın, sana dokunmaz diyerek
100 etek, 100 gömlek, 20 takım elbise ve 20 bin lira para istiyor. Bak tekrar ediyorum, yanlışlık yok söylediklerimde, bakın. 100 etek, 100 gömlek, 20 takım elbise ve 20 bin lira. Yani bunu duyunca kaç kardeşim, kaç? 100 tane eteği ne yapacaksın? 100 tane gömleği ne yapacaksın? 20 tane takım elbiseyi ne yapacaksın? 20 bin lira. Bu ne kardeşim? Satıyor musunuz siz? Esnaf mısınız? Sen bunu duyunca devam etmiş, bakın. Ailenin isteğini yerine getiren Oktay Elkıran 40 bin liralıkta bir takı alıyor. Düğünün ardından enteresan olaylar meydana geliyor. Düğün yapılıyor, millet göbeğini atıyor. Oktay Elkıran paraları saçıyor. 100 tane etek alıyor, 100 tane gömlek alıyor, 20 takım elbise alıyor, 20 bin lira para veriyor. 40 bin liralık da ziynet eşyası altın alıyor. Şimdi düğün yapılıyor. Büyüklerimden özür diliyorum. Gerdek gecesi işte. Kadın diyor ki, benim diyor karnım çok ağrıyor diyor. Karnım ağrıyor diyor. Ne desin bu Oktay Elkıran adlı kardeşimiz de? Tamam diyor. Ertesi gün oluyor falan. Yine karnım ağrıyor diyor. Bir gün daha geçiyor. Cuma günü oluyor. Aynı Kemal Sunal'ın filmi var ya diyor. Salı sallanır diyor. Çarşamba çarşaflanır diyor. Filmin adını unuttum. Bilenler yazsın lütfen aşağıya, videonun altına. Yani bahane uyduruyor. Cuma günü neyse bu Oktay Elkıran adlı kardeşimiz Cuma mübarek gün Cuma'ya gidiyor. Abdestini alıyor. Tamam diyor, bu gece de olmadı. Bu gece olur inşallah diyor falan. Cuma'ya gidiyor. Cuma'ya gidiyor. Geliyor. Evde kadın yok. Kadın nerede? Kadın sevgilisine kaçmış. Sevgilisine kaçıyor. Etrafa bakıyor. 2 tane valiz yok. Bir de 8.000 Fransız, düzeltiyorum, İsviçre frangı yok. 2 valiz, 8.000 de İsviçre frangı. Sonra arkadaşlar ailesine gidiyor, soruyor. Diyor ki kardeşim diyor, bu Şemsi nerede diyor. Ailesi diyor bilmiyoruz diyor. Falan. Neyse olay kısa bir süre sonra anlaşılıyor. Kadın eski sevgilisine kaçmış. Neyse İsviçre'ye eli boş dönüyor bu kardeşimiz. Oktay Elkıran kardeşimiz İsviçre'ye yanında eşi olmadan dönüyor. Gel zaman git zaman arkadaşlar. Tabi resmi olarak nikah yapmışlar bunlar. 1 yıl sonra da artık boşanma işlemleri vesaire bir şeyler yapıyorlar falan filan. Bir tane çocuk doğuyor. Bu arada Oktay boşanma davasını açan kişi. Bu kaçma işinden 1 yıl sonra da davayı açıyorlar. Bugün yarın olur, yok buluruz, yok ederiz falan diye. Neyse dava görülüyor. Boşanma kararı mahkeme tarafından veriliyor. Ardından mahkeme kadının Oktay'a 10 bin lira tazminat ödemesine karar veriyor. Sonra ortada bir çocuk var. Bu arada bir tane çocuk doğuyor. Kadın tekrar mahkemeye diyor ki benim çocuğumun babası Oktay diyor. Şimdi bunlar gerdeğe giremediler. Bunlar az önce anlattım. Yani adamın eli eline değmemiş. Anlattığı bu. Diyor ki ya kardeşim diyor. Ben diyor seninle herhangi bir münasebetim olmadı ki diyor. Bu çocuk benim değil diyor. Ailesi soruyor, bu Oktay diyor bak. Hani olur da hatırlamıyorsun falan. Adam yemin billahi diyor. Ya kardeşim diyor ben kendimi biliyorum diyor. Sonra DNA testi isteniyor. Çocuk kimden çıkıyor? Hadi buyurun. Çocuk kadının kaçmış olduğu sevgilisinden çıkıyor. Babası o. Kadın bir de utanmadan, sıkılmadan gidiyor mahkemeye diyor ki
Çocuğum için tazminat istiyorum çünkü babası Oktay diyor. Ya adam da diyor ki lan gerdeğe girmedik diyor. Ne çocuğu diyor. Kadın o kadar da belli ki yani bilmiyor ki. DNA testi istendiğinde kan örneğinden çıkacak zaten. Hem evleniyor, hem gerdeğe girmiyor, hem de enteresan arkadaşlar, ben şuraya takıldım. Ben 100 etek, 100 gömlek, 20 takım elbise 20 bin lirada kaldım. Bak adam kaçıyor, hani hep duyuyoruz, televizyonlarda görüyoruz. İşte aldatıyor falan, bunları duyuyoruz. Tamam hadi alıştık diyelim bunlara. 100 tane etek, 100 tane gömlek, 20 tane takım elbise, 20 bin lirada para. Ey mübarek, bu 20 tane pardon 100 tane eteği nereye giyeceksin? 100 ne ya? Manyak mısınız kardeşim siz? Ya Oktay bak kardeşim, bu olay geçmişte meydana gelen üzücü bir olay. Ben bu olayı ibret olsun diye anlattım zaten. Gerçek bir olay. Beni izliyorsan mutlaka İsviçre'de beni izleyen, seni tanıyanlar var. Mutlaka bana ulaşmanı rica ediyorum senden. Bizim sosyal medya hesaplarımızda ya da bu videonun altına yaz, ben sana ulaşırım. Bak ya da bize WhatsApp hattından ulaş. Bak bizim kanalımızın WhatsApp hattını veriyorum sana. +90 546 102 41 42 WhatsApp hattı bu. WhatsApp'tan yazabilirsin sadece buraya. Lütfen buraya yaz. Ben Oktay de. Bak ben bu olayı seninle konuşmak istiyorum kardeşim. İbret olsun diye, insanlar dikkat etsinler diye. Bu ve benzeri hatalar yapmasınlar diye. Bak. Lütfen sana rica ediyorum, bana ulaş. Ya da Oktay'ı tanıyanlar varsa lütfen ulaşsınlar. Mutlaka İsviçre'den bizi izleyen vatandaşlarımız kendisini mutlaka tanıyorlardır. Çünkü çok şükür bizim yaptığımız her haberle ilgili birileri tanıyorlar, birileri ulaşıyorlar bize. Oktay seni bekliyoruz kardeşim bak. 100 tane etek, 100 tane gömlek, 20 takım elbiseyi duyduğunda ne hissettin? Sonra sen bu kadına herhangi bir şekilde bir münasebetin olmadı. Çocuğu duyduğunda ne hissetsin? Kendinden şüphelendin mi? Bak bunu da çok merak ediyorum. Cuma'ya gitmiş ya, Cuma günü Oktay. Sonra almış bu kadın paraları ve 8 bin İsviçre frangını ve 3 bavul giyeceği. O gün ne hissetsin? Aslında bana soracak olursanız Oktay çok şanslı. Gerçekten çok şanslı. Niye biliyor musunuz? Böyle bir kadınla evlenseydi, gerçekten kendi çocuğu falan olsaydı Oktay'ın ömrünün bundan sonraki kalan kısmı ızdıraplı geçerdi. Sorunlu geçerdi. Bu kadından yakayı kurtaramazdı. Allah kimsenin başına vermesin böyle bir tane hokkabazı. Allah kimsenin başına vermesin. Ben bu haberi +33'te şu anda okuyorum. Yani haber bu, iddia bu. Ben anlamam. Ben haberi paylaştım. Ama Oktay bize ulaş kardeşim. Bak ben olayla ilgili çok merak ediyorum. Yani siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizin de lütfen görüşlerinizi videonun altına yazmanızı rica ediyorum. 100 etek, 100 gömlek, 20 takım elbise bak. Olay bu. Ya ne yapacaksınız kardeşim? Siz manyak mısınız? 100 tane etek ne ya? 100 tane gömlek ne kardeşim? 20 takım elbise ne? Ya Oktay, sen bu kadar şeyi niye alıyorsun be kardeşim ya? Yani sokakta mı kaldın be kardeşim be? 100 tane eteği ne yapacak diye sormadın mı sen ya? Ne yapacak? Mağaza mı açıyorlar? Gidelim. Türkiye'deki en baba mağazaya vallahi billahi 100 tane etek çıkmaz mağazadan ya. 100 tane etek çıkmaz. Dükkan mı açıyorlar kardeşim? Ne yapıyorlar? Arkadaşlar sözün özü şu. Aman siz olun. Yani bunlara dikkat edin. Yok onun tanıdığıydı, şununla evlen, yok bilmem ne yap falan. Yapmayın böyle şeyler. Kültür farkı var. Tanımıyorsun. Bak hokkabaz çıktılar. Ne oldu? Paran gitti. Psikolojin bozuldu. Az kalsın çocuğun oluyordu. Az kalsın. Allah seni korumuş kardeşim bak. Allah seni korumuş. Allah gerçekten seni korumuş. Düşünsene. Böyle bir tane karın var abi. Hokkabaz. 100 tane eteği var. Sen o 100 tane eteği evde bir yere koymak için bak Oktay, senin böyle 3-4 tane duvarı dolapla falan kaplaman lazım herhalde kardeşim. 100 etek, 100 bir de gömlek. Ya sormadım Oktay.
Gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar. Siz de lütfen görüşlerinizi videonun altına yazın. Eğer bu yayınımızı da beğendiyseniz mutlak da surette videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak, evet değerli izleyicilerim, sizlerden ricam lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi paylaşın. Bunun yanı sıra eğer bu videomuzu da beğendiyseniz mutlaka videonun altında bulunan yorum bölümüne, evet değerli izleyicilerim, güler misin, ağlar mısın dedirtecek bir olay. Lütfen görüşlerinizi videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Değerli izleyicilerim, sizden bir başka ricam ise lütfen bu videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olun. Daha fazla insana ulaşmamız için bu bizim için çok çok önemli. Bana anlayış göstereceğinize inanıyorum.